Herkese merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Erhan Demircioğlu. Bugün burada Orayt bir AŞ'nin kurucu ortağı olarak bulunuyorum. Sizlerle şirketimiz özelinde geliştirmiş olduğumuz HydroWarPam markamıza ait ürünleri aslında tanıtmak istiyoruz. Bizim şirket profilimiz genel olarak aslında hidrojenli araç teknolojisi. Özellikle iklim krizi ve karbon emisyonu ile birlikte elektrikli araçlar yaygınlaşmaya başladı. Elektrikli araçlarda konsept olarak aslında iki ana başlığa ayrılıyor. Bir bataryalı araç teknolojisi, bir de hidrojen bataryalı araç teknolojisi. Daha doğrusu hidrojen yakıt hücreli araç teknolojisi. Dolayısıyla aslına baktığınız zaman konsept olarak elektrik motoru aynı ölçüde olmasına rağmen sadece bataryada enerji depolama ya da hidrojenden elektrik üretim konusu ile ilgili olarak değişimler söz konusu olabiliyor. Biz de HydroWarPam Fuel Cell Technologies startup olarak özellikle hidrojenli araçların güç kaynağı olan hidrojen yakıt hücrelerinde inovatif çözümler sunuyoruz. Bugün sizlere bunları aslında paylaşmak için buradayım. Şimdi trend olarak baktığımız zaman elektrikli araçlarda batarya teknolojisi hızlı bir ivmelenme kaydetti. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de artık adını sıkça duyduğumuz ve birçok farklı modelin çıkmaya başladığı bir dönemeçteyiz. Tabii bunu takribi ilerleyen pazar raporlarında, marketing raporlarında özellikle bu elektrikli araç teknolojisinin hidrojenli araç teknolojisine doğru ivmeleneceğini görüyoruz. Tabii ki dünya bir tercih yaptı. Elektrikli binek otomobillerde, binek araçlarda elektrik Bir soru soralım. tabii. Şimdi birçok elektrikli araç projesi varken neden hidrojene dönecek bu araçlar? Şimdi şöyle, elektrikli araçların zaten sunumumuzda da bahsedeceğiz. Birçok sıkıntısı var. Bunlardan en önemlisi hepimizin bildiği menzil diye bir problem var. Yani şu an biz bir benzin ya da dizel aracımızı aldığımız zaman bir 600 kilometre kullanıma bağlı olarak belki daha fazla gidebiliyoruz sorunsuz. Ama elektrikli araçta bu menzile ulaşamıyoruz. Dolayısıyla hidrojenli aracın en büyük avantajı bir benzinli araç kadar, bir hidrokarbon yakıtlı araç kadar menzile ulaşabilecek enerji yoğunluğuna sahip bir takviye sağlayabilecek olması, bu bir. İkincisi, burada elektrikli araçlarda en önemli problemlerden biri bizim gördüğümüz ve dünyanın gördüğü karbon negatif gerçekten konuşuyorsak o elektriğin gelmiş olduğu elektrik kimliğini bilmemiz lazım. Yani siz bugün şebekeden bir elektrikli aracınızı şarj ediyorsanız o şarj ettiğiniz araç bir termik santralden gelen elektrikle şarj olabilir enterkonekte şebekede. Dolayısıyla siz karbon negatif bir doğa dostu bir çözüm sunmamış oluyorsunuz. Ama hidrojen kullandığınız zaman, özellikle bir de yeşil hidrojen kullandığınız zaman doğrudan doğaya sadece temiz su buharı vermeniz gibi bir durum söz konusu olacak ve o zaman aslında hedeflenen karbon nötr hedeflerine ulaşılması mümkün olacak. Ama tabii bizim burada önemseyeceğimiz iki şey var. Bir, menzil, elektrikli araçların en büyük problemi. İkincisi de batarya ömrü. Şarj süresi bir de. Tabii. I don't know if it's impolite, but just a question: if you could continue in English, is that possible? Onu şey yapalım. Presentation after. Öyle yapalım. Başka sorusu olan var mı? Anlatmadım da hani bir anda böyle bir heyecan oluşunca hani interaktif yapalım da istiyorum. Evet. Evet, şimdi ben biraz da tabii teknik şeylerden ziyade bu iş nereden geliyor, nasıl başlıyor biraz da kendimizden bahsetmek istiyorum. Ben yaklaşık olarak 11 yıldır, 2011 yılından beri hidrojen yakıt hücresi teknolojiler üzerine araştırmalar yapan biriyim. Dolayısıyla yakıt hücresi teknolojisi ve fuel cell konusunda oldukça deneyimliyim.
2011 yılında ufak çaplı bir oyuncak arabanın suyla hareketi sonucunda beni çok etkileyen bir serüvene, bir rüyaya girme şansım oldu. Sonrasında da aslında bu konuyla ilgili olarak şu an kendi şirketimi kurmuş ve inovatif olarak hidrojen teknolojileri üreten, satan, ihracat yapan bir konuma gelmiş bu durumdayım. Şimdi hidrojen teknolojileri de tabii ki gelişen, değişen bir ekosistem. Hala araştırması, geliştirmesi devam eden bir konu. Bu noktada aslında yakıt hücrelerinin elektrikli araçlar kadar yaygınlaşabilmesi için en önemli problemlerin başında fuel cell'lerdeki bazı parçaların istenilen verimde olması ve maliyetinin düşük olması gerekiyor. Yani bugün bir bataryalı ve elektrikli araç üretim maliyetiyle bir hidrojenli araç üretim maliyetinin denk gelebilmesi açısından bu araçların feasible olabilmesi lazım ekonomik olarak. Dolayısıyla bizim burada odaklandığımız bir hidrojen yakıt hücresi batarya paketinde en pahalı olan şey nedir ve en kritik olan parça nedir? Buna odaklandık. Burada da baktığınız zaman fuel cell'de en kritik parça membran dediğimiz yapı. Şu an bu bizim üretmiş olduğumuz membranlardan bir tanesi. Bu membran dediğimiz yapı hidrojen gazını doğrudan kimyasal bir reaksiyonla elektrik enerjisine çeviren yapı. Dolayısıyla kritik parça bu. Yani hidrojen yakıt hücresinin çalışması için bu parçaya ihtiyaç var. Peki bu parçanın kritik olmasının ziyadesinde dünyadaki en önemli problem bu membranların metrekare fiyatları 3000 dolarları bulabilen yüksek bir maliyeti var. Aynı zamanda iletkenlik seviyeleri santimetre başına 0.1 Siemens. Dolayısıyla çok daha düşük bir iletkenlik olduğu için bir birimlik hidrojen gazı girdiğinde aslında sizin %10'lık bir kısmı elektriğe verimli olarak dönüşürken diğer %90'lık kısmı yakıt hücresinden enerjiye dönüşmeden çıkmış oluyor. Dolayısıyla enerji dönüşüm verimi de bu noktada düşmüş oluyor. Dolayısıyla dünyada yakıt hücresi teknolojileri geliştirme anlamında en önemli odaklanılan konu membran teknolojisi. Bizim de Türkiye'de ilk defa yapmış olduğumuz konu bu membranların hem maliyetini düşüren hem de iletkenliğini artırabilecek bir yapı oluşturma ile ilgili 11 yıllık geçmişe sahip bir çalışma sürecinden geçtik ve bu şekilde bir Ar-Ge faaliyetine girdik. Tabii ki yakıt hücresi sadece membrandan oluşmuyor. Birçok elektrot grupları ve diğer gaz divisyon tabakası gibi pek çok teknik detayları da söz konusu. Ve bu membranlar bir araya gelerek şu an önünüzde görmüş olduğunuz gibi batarya paketi dediğimiz yığınlar haline dönüşüyor. Yani burada aslında her bir hücre istenilen güç yoğunluğuna göre bir araya getirilerek binlerce hücreden bahsedebileceğimiz batarya paketleri olabiliyor. Bu en basitinden otomotiv konuştuğumuz için bir scooter'ı hareket ettirebilecek güce de sahip olabilir. Bir binek otomobili hareket ettirecek güce de sahip olabilir. Daha ağır vasıta otobüs gibi, kamyon gibi, tır gibi, tren gibi vasıtaları da hareket ettirebilecek boyutlarda olabiliyor. Dolayısıyla burada bizim kritik olarak gördüğümüz membran konusuyla ilgili Ar-Ge ve eksiklikleri gidermek babında çalışmalarımıza başladık. Uzun bir Ar-Ge sürecinden sonra yaklaşık olarak 100 cycle'lık testler ve Ar-Ge prosesleri neticesinde yerli bir ürün olarak bor ve perlit katkılı kompozit hidrojen yakıt hücresi membranını üretmeyi başardık. Şu an bizim bu ürettiğimiz membranlar kullanılan ham maddelerin ucuz olması ve kolay erişebilir olması ve kendi prosesimizdeki patentli teknolojimizdeki iyileştirmelerle beraber metrekare başına 400 dolara kadar mal edebiliyoruz. Sadece membran üretim maliyetinden bahsediyorum tabii ki burada. Yaptığımız testlerde de iletkenlik değerlerinin santimetre başına 0.5 Siemens'e kadar çıktığını gördük. Yaklaşık olarak bir 5-6 katlık bir iyileştirme söz konusu. Dolayısıyla burada bir birim giren hidrojenin yakıt hücresinde neredeyse %90'ının enerjiye dönüşmesiyle ilgili yüksek bir verime ulaştık. Bu şekilde de aslında hem daha ucuza hem de daha verimli bir şekilde hidrojen batarya teknolojisinin yaygınlaşmasına öncülük edebiliyoruz. Şu an bizim şirket portföyümüz genel olarak membran üretimi üzerine. Çünkü inovatif patentli teknolojimiz membran üretim ve operasyonel olarak bunların farklı ebatlarda, farklı güç yoğunluklarında üretimiyle alakalı. Bu membranları daha sonrasında batarya paketi dediğimiz yığınlara dönüştürebiliyoruz. Farklı güç yoğunluklarına göre
taleplere göre küçükten başlamak üzere büyük batarya yığınlarına kadar istenilen hücre boyutunda bunları tasarımlarını yapıyoruz, dizayn ediyoruz ve üretiyoruz. Ana bazı kritik parçaları membran dışında yine yerli olarak Türkiye'de üretiyoruz ama bazı sert malzemeleri de yine yurt dışından tedarik etmek suretiyle üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an bizim özellikle üretmiş olduğumuz batarya paketleri herhangi bir şekilde her türlü hidrojenli araçta kullanabilecek seviyede olabiliyor. Şu an bizim daha çok ağırlıklı çalıştığımız konu binelik otomobilden ziyade otobüs ve kamyon ya da tır gibi daha ağır vasıta araçlar. Özellikle otobüs bizim için çok daha kritik, uzun yol mesafesi vesaire gibi durumlarda. Bunlarla ileride bahsedeceğim partnerlerle de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim iş modelimiz genel olarak membran ve farklı güç yoğunluklarına sahip hidrojen yakıt hücresi satışlarıyla aslında gelişiyor. Üretim maliyetlerimiz ve diğer giderlerimizle birlikte şu an biz metrekare başına membranlarımızı $1500'dan satışını yapıyoruz. Yani piyasadaki membran fiyatlarından yaklaşık olarak yarı fiyatına bu membranların satışını gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir tedarik zinciri oluşturmaya başladık son dönemlerde. Bunun dışında iş ortaklıkları önemsiyoruz. Farklı partnerler, kurmuş olduğumuz farklı partnerlik yapılarıyla bu partnerlik yapılarını da entegrasyonunu sağlayarak, onların da müşteri ağlarını kullanarak ya da ürün gamlarına entegre ederek kullanılabilir alanımızı oldukça arttırmaya yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Küresel membran pazarından bahsedeceğim, marketing raporlarından bahsedeceğim biraz. Dünyada durum ne, hidrojen konusu, ulaşımda, otomotivde nasıl gidiyor bunlardan bahsedeceğim. Şu an küresel pazar, dünyadaki marketing raporları 4 milyar dolarlık bir membran pazarından bahsediyoruz. Amerika'daki pazar yaklaşık olarak 403,3 milyon dolar. Ve en önemli bizim bölgesel pazar olarak da gördüğümüz ve ihracat yaptığımız alan Kuzey Amerika pazarı. Çünkü Kuzey Amerika aslında hidrojen yakıt hücresi teknolojilerinin ana doğuş kalbi olan bir bölge. Kuzey Amerika'da özellikle Kaliforniya ve Connecticut eyaletleri bu noktada bizim en fazla tedarikçimiz olan ve en fazla talep olan bölgeler. Tabii bunun dışında da yine Avrupa'da farklı referanslarımız, farklı taleplere göre de pazar potansiyellerini değerlendiriyoruz. Ama tabii ki bizim öncelik verdiğimiz konu en çok talebin olduğu pazarı aslında buradan yansıtmaya çalışıyorum. Amerika pazarı bunlardan en büyük, en hızlı gelişen ve membrana ihtiyaç duyan pazar. Tabii rekabet burada çok önemli. Üretmiş olduğumuz membran ve diğer büyük rakipler bunlar çok kritik. Dünyada membran konusu çok elzem bir konu. Çünkü baktığınız zaman bütün geliştirmeler, bütün Ar-Ge faaliyetleri yakıt hücresi teknolojisinde diğer komponentler üzerinde. Yani gaz difüzyon tabakasına tutun da elektrot atıcına kadar farklı yapıların üretimi ve bunların geliştirilmesiyle ilgili olarak aslında Ar-Ge'ler yapılmış ama membran üretimi ve karakterizasyonla ile ilgili faaliyetler çok geride kalmış. Türkiye'de zaten bu işi yapan tek şirket bizim şirketimiz, membran konusunda faaliyet gösteren, hidrojen konusunda. Ama Avrupa'da yine bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ve destekleniyor da. Dolayısıyla bizim rekabet olarak aslında ticari hidrojen sektöründe membran üreten 3 tane ana rakibimiz var. DuPont, Fumatech, PBI. PBI ve DuPont Amerikan menşeli, Fumatech Alman menşeli bir membran üreticisi. Farklı yakıt hücresi türlerine göre düşük sıcaklıktan tutun da yüksek sıcaklık uygulamalarına varana kadar farklı yakıt hücrelerine membranlar üretiyor. Tabii ki bizim üretmiş olduğumuz Hydroborpen markalı membranların bu standart membranlardan bazı avantajları var. Hatta pek çok avantajı var. Bunlardan en önemlisi sunumlarda, akışta da bahsettiğim üzere aslında bizim iki ana değer önerimiz var. Birisi düşük maliyet, diğeri de yüksek iletkenliğe bağlı yüksek verim. Tabii buna bağlı olarak en önemli şeylerden biri yüksek sıcaklık dayanımı. Elektrikli araçlarda da en önemli problemlerden bir tanesi nedir? Aslında baktığınız zaman batarya paketi ısınıyor ve bu ısını dağıtımı ile bataryanın soğutulması ile ilgili olarak çalışılması gerekiyor. En iyi soğutmayı sağlayan araç, otomotiv uzun vadeli olarak bu teknolojinin
yaygın bir şekilde kullanılmasına imkan tanıyor. Aynı yapı aslına baktığı zaman hidrojenli araç teknolojilerine geçerli. Buradaki batarya grupları da hidrojen yakıt hücreleri de ısınıyor. Dolayısıyla bu ısının bertarafı çok önemli. Isı membranın istemediği bir durum. Dolayısıyla burada üretilecek membranların kompozit yapıda olması ve yüksek sıcaklık dayanımı olması lazım. O yüzden hidroborpen membranları oldukça yüksek sıcaklık stres testlerinden başarıyla geçen bir membran. Dolayısıyla yüksek sıcaklık dayanımımız oldukça iyi. Buna bağlı olarak sıcaklık dayanımının getirdiği ve içerisine kullanmış olduğumuz kompozit bileşenlere bağlı olarak hem yüksek kimyasal ve hem de mekanik dayanımını da sağlıyoruz. Dolayısıyla çok çabuk bir şekilde deformasyona uğramayan, uzun süre şarj deşarj işlemlerinde batarya ömrünü koruyan bir yapıya da sahibiz. Buna bağlı olarak da membran ömrümüz oldukça yüksek. Membran ömrünün yüksek olması da aslında baktığınız zaman doğrudan doğruya sizin buraya yapmış olduğunuz bir yatırımı lityum iyon bataryaya yaptığınız yatırımla kıyasladığınızda batarya değişimlerine oranla hidrojen bataryalarının çok daha uzun bir süre ömrüne sahip olduğu için yatırımınızın garanti altına almanız söz konusu oluyor. Rekabet avantajımızdan bahsedeceğim. Burada biraz kıyaslamalı yapacağız. Elektrikli araç bataryasıyla hidrojenli araç bataryası ve hidroborpen bataryası bir hidrojenli aracın içerisine girdiği zaman neler oluyor? Aslında bunları aktarmak çok daha doğru bir karşılaştırma. Bir kere 6 kat iyileştirilmiş bir membran teknolojisinden bahsediyoruz. 6 kat iyileştirilmiş bir membran teknolojisi bize ne katıyor? Nasıl bir etkisi var? Çünkü membranın tek başına 6 kat iyileştirilmesi bir yakıt hücresi batarya yığını içerisine girdiği zaman araç içerisinde ne gibi davranışlarla bulunuyor? Bunu aslında bakmak gerekiyor. Çünkü tek başına bir membranın bir enerji üretim şeyini kıyaslamak çok doğru bir şey değil. Şimdi klasik elektrikli araçlar zaten soru cevap da yaptık. İnsanlar da dağılıyor tabii baktığım kadarıyla. Çok ilginç çekici bir konuşma olmayabilir. Ama İlk konuşmalarda da bahsettiğimiz gibi sorular gelmişti. Neydi? İşte elektrikli araçlardan niye hidrojenli araçlara geçelim? Aslında bu tablo, ekranda görmüş olduğunuz tablo bunu net bir şekilde söylüyor. Ama tabii üstünden detaylı şekilde geçeceğiz. Burada baktığınız zaman şimdi karbon emisyonu dedim. Gerçekten bahsettiğim olay. Yani siz gündüz kullanıyorsunuz elektrikli arabanızı, getiriyorsunuz, akşam eviniz önünüze park ediyorsunuz ya da işte otobüsünüzde, hiç fark etmez hangi araç kullandığınız önemli değil. Standart bir elektrikli araç olsun. Evinizden uzatmış olduğunuz bir prizle, bir şebeke bağlantısıyla şarj ediyorsunuz. Ama o elektriğin şebekeye gelene kadar enterkonnektede karbon emisyonu değeri yüksek bir santralden gelip gelmediğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla burada bir karbon emisyonu durumu söz konusu. Tabii, yani şimdi şöyle, zaten onu da bahsedeceğim. Hidrojenin de kimlikleri var, renkleri var. Onları da bahsedeceğim. Ve elektrikli araçlarda belki karbon emisyonu ve çevreyi çok daha geri plana atarsak bakılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi uzun şarj süresi. Neredeyse minimum 2 saati bulan, hızlı şarj dahi olsa bile yine uzun bir süre gerektiren, bataryaya zarar veren durumlar söz konusu. Bir diğeri en önemli problem menzil problemi. Elektrikli araçlar kısa menzilli olduğu için tercihte ve şarj istasyonu bulmada sıkıntılar çekebiliyor. Ve bir de burada batarya ömrü dediğimiz yapı. Yani maksimum en iyi şartlarla kullandığınız zaman, en ideal şartlarda maksimum 5 yıl bir membran batarya ömründen bahsediyoruz ama 5 yıl sonra o bataryanın işlevselliği kaybolacak ve dolayısıyla yeni bir yatırım gerektirecek. Hidrojenli araçlara geldiğimiz zaman çevreye sadece su buharı veren bir yapıdan bahsediyoruz. Karbon negatif bahsediyoruz ama bunu da tabii çeşitlendirmek lazım. Yani hidrojenin çok daha masum olabilmesi için öncelikle kimliklerini bilmemiz lazım. 3 ana renk var. Gri hidrojen, mavi hidrojen ve yeşil hidrojen. Bugün konuşulan konu yeşil hidrojen. Yeşil hidrojen konusu özellikle güneş gibi, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından suyun elektrolizüyle üretilen hidrojene biz yeşil hidrojen diyoruz ve bu gerçekten karbon negatif bir enerji üretimi açısından tavsiye edilen hidrojen üretim seçeneği. Ama gri hidrojen dediğimiz doğal gaz gibi, kömür gibi buhar reformik yöntemiyle doğal gazdan hidrojen ayrıştırma ve buna bağlı olarak üretilen hidrojenle yanında yan ürün olarak karbondioksit çıkıyorsa ve karbon yakalama teknolojisi kullanılmıyorsa bu gri hidrojene giriyor. Dolayısıyla gri hidrojenin kullanılması da çok önemli
bir kriter. Eğer karbon yakalama teknolojisiyle birlikte olursa bu bir tık daha maviye dönüyor. Ya da daha yenilenemeyen kaynaklar ve yine karbon salınımı olmayan bir enerji üretimi olursa yine bu mavi hidrojen üretimine giriyor gibi unsurlar var. Ama şu an dünyanın gündemi yeşil hidrojen. Dolayısıyla yeşil hidrojenden üretildiği tespit edilmiş ve kimliği yeşil rengine sahip olan bir hidrojen şarj istasyonundan aracı kullandığınızda çevreye sadece su buharı veren ve karbon negatif olarak çevreye katkınızı sunmuş oluyorsunuz. Bunun dışında normal benzinli araçlarda ya da dizel araçlarda, hidrokarbon yakıtlı araçlardaki gibi 5 dakika içerisinde kolay bir şekilde istasyonda aracınızı şarj edip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Menzilleri yine hidrojenin enerji yoğunluğundan ve enerji dönüşümündeki verim kayıplarının düşük olmasına bağlı olarak getirmiş olduğu bir alternatifle menzilde yine elektrikli araç menzilinden bir tık daha yüksek. Ve kullanılan batarya paketlerinin, hidrojen batarya paketlerinin şarj deşarja bağlı olarak kimyasal bir ömür kaybı olmaması ve yine kullanılan malzeme mekanik ve uzun süre deformasyona uğramaması gibi getirmiş olduğu avantajlarla birlikte membran ömürleri de yine klasik lityum iyon batarya ya da diğer batarya teknolojilerinin ömürlerine göre çok daha uzun. Tabii ki Hydroborpem'in 6 kat iyileştirilmiş membran teknolojisiyle sunmuş olduğu en önemli değer iki şey. Birincisi bir benzinli araç kadar daha uzun menzile ulaşması. Çünkü maksimum düzeyde yüksek enerji verimliliği yoğunluğuna ulaşması. Bir de bizim geliştirmiş olduğumuz bataryadaki membran ve diğer kompozit parçaların mekanik ve kimyasal dayanım ömrü diğer şu an standart ticari olarak satılan yakıt hücrelerinden çok daha yüksek. Dolayısıyla 14 yıla kadar testlere başarıyla çıkabilecek ürünler üretiyoruz. Dolayısıyla hem ömrü yüksek hem de menzili yüksek bir batarya teknolojisini otomotiv sektörüne buluşturmuş oluyoruz. Biraz da bizim şirketimizin yol haritasından bahsedelim. 2011 yılında Ar-Ge faaliyetlerine başladık ama 2019 yılında resmi olarak Hydroborpem Fuel Cell Technologies şirketi kuruldu. Sonrasında ilk ana Ar-Ge testlerini Barton Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Patentli bir teknoloji kazandırdı. Bugün Hydroborpem'in 6'dan fazla ulusal ve uluslararası patent teknolojisi var. Onun dışında farklı partnerlerimiz var. Mercedes-Benz'le çalışıyoruz. Özellikle hidrojenli araç ve elektrikli araç teknolojileri noktasında. Sonrasında Otomotiv İhracatçı Birliği'nin desteğini aldık. Onlarla da hala işbirliklerimiz devam ediyor. Ufak bir tohum yatırım aldık. Tohum yatırımla biraz daha faaliyet alanlarımıza üretim kapasitelerimizi iyileştirdik. Buna bağlı olarak da Ford Otosan'la yeni bir işbirlikteliğine girdik. Elektrikli araç ve hidrojenli araç teknolojisi noktasında. Şu an yerli otomobil, elektrikli araç TOG ile birlikte çalışıyoruz. Hidrojenin elektrikli araçlarda kullanımı, hidrojenli elektrikli şarj istasyonları gibi inovatif yeni ürünler üretmeye başladık. Bu şekilde bir işbirliğimiz var. İleriki dönemde aramıza katmayı düşündüğümüz yine otomotivden önemli partnerlerimiz var. Yakın vadede de Amerika pazarına açılmayla ilgili, uluslararası şirketleşme ile ilgili faaliyetlerimize başlayacağız. Bizim hedefimiz de 2022'nin sonuna kadar üretim kapasitemizi 10 metrekarelik üretim bandına çıkarmak günlük ve çok daha fazla yakıt hücresi bataryası ve teknolojisi üretebilir hale gelmek. Ekibimizden bahsedeceğim. 2 kurucu ortaktan oluşuyoruz ve 5 kişilik multidisipliner bir ekibiz. Aslında küçük ve aslında deneyimli bir ekibiz. Her birimizin geçmiş tecrübeleri ve dinamiği var. Tamamıyla teknik altyapıdan ve multidisipliner alanlardan geliyoruz ve hidrojen teknolojisi ve malzeme teknolojisi konusunda deneyimliyiz. Bugüne kadar 6'dan fazla patentimiz var. Bir tane patenti uluslararası bir firmaya exit yapmak suretiyle ciddi bir para aldık ve o parayı da yine bu şirkete büyütme ile ilgili kullandık. Şu an Hydroborpem ilk kuruluş şirketi değil, Oright bir AŞ olarak güncellendi yeni yatırım iştirakleriyle birlikte.
Hydroborpen bir marka konumuna gelmiş durumda. Bunun dışında da 11 yıldır bu serüvenin içerisindeyiz. Tabii ki artık elektrikli otobüsleri konuşuyoruz ve buradaki fuara da özel olarak hidrojenli otobüs teknolojisinin doğaya ve insana nasıl bir katkısı olacak, hem kullanıcılar açısından hem üreticiler açısından, bunları da aslında konuşmak istiyoruz. Bir kere sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 3 tanesini an olarak kapsıyoruz. İklim eylemi bizim için çok kıymetli, temiz enerji bizim için çok kıymetli ve sürdürülebilir yaşam alanları bizim için çok kıymetli. Bu 3 ana hedefe bir etki potansiyeli sağlıyoruz. Dolayısıyla bir etki startup olarak da bir konumumuz söz konusu. Takribi olarak bir hidrojenle çalışan otobüs 5 yıl kullanıldığında atmosferden 515 bin kilogram karbondioksiti azaltıyor. Bu da 13 bin ağaç dikimine eşdeğer bir şey. Çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla iklim krizi ve 1,5 santigrat dereceye eşiğin aşılması, küresel ısınmada gibi bazı senaryoları konuştuğumuz bu günlerde bu tarz bir yapıya geçilmesiyle birlikte dünyayı kurtarma şansımız, daha uzun vadede sürdürülebilir olma şansımız var. Tabii çevre boyutu değil, üretici boyutundan bakıyorsanız da yine sizin üretimlerinizde ve ihracatlarınızda karbon vergisi dediğimiz yapıda daha düşük karbon vergileri ödemeniz için de size bir imkan tanımış olacak. Ortalama bir elektrikli araç için 3 metrekare bir membran ihtiyacı söz konusu oluyor. Bizim kapasitemiz şu an günlük 1 metrekare. Dolayısıyla 3 günde bir batarya farklı boyutlarda üretebiliyoruz. Yaklaşık olarak şu an ikinci yatırım turumuzda 500 bin dolarlık bir konsorsiyum yatırım turuna girmiş durumdayız. Hala devam eden bir süreç. Bu yatırım turundaki ilerleyişimize bağlı olarak da ikinci etap olaraktan 10 metrekare kapasiteye çıkacağız. 2022'nin sonuna kadar bir KPI hedefimiz var. Bu KPI hedefine ulaşmayı öngörüyoruz. Bu durumda da bir günde 3 batarya kapasitesine ulaşan bir üretim altyapısına sahip olmuş olacağız. Bu şekilde de çok daha fazla araca, çok daha fazla otobüse, çok daha fazla ağır vasıtaya, batarya paketi sunmaya imkan sağlamış olacağız. Evet, bugüne kadar çeşitli platformlarda ödüllendirildik, uluslararası, ulusal yarışmalarda, bunun dışında basında vesaire haberlerimiz, röportajlarımız çıktı. Biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Bu tarz etkinliklerde de girişimimizi ve çalışmalarımızı tanıtmak, işbirlikleri, fırsatları oluşturmak istiyoruz. Çünkü her ne kadar biraz gelecek feature teknoloji olarak gözükse de, deep tech teknoloji olarak gözükse de Avrupa bu noktada oldukça ilerledi. Türkiye'de de ilerlemesi açısından bir yerli üretici olarak ulusaldan globale ihracat yapan bir konumdayız. Daha da büyümek, daha da hidrojen teknolojileri noktasında bir benchmark olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son olarak benim klasik bir sözümle bitireceğim. Otomotivde trend mobilite, mobility'de trend hidrojen. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru cevabınız varsa burada ya da sunum sonrasında birebir de görüşebiliriz diyebilirim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun. Servis edilebilirliğini sormak istiyordum da. Yani Satışımız bulunuyor. Şu şekilde 2 ana ürün gamımız var. Dediğim gibi sadece ana sarf malzeme membran ihtiyacı varsa membran veriyoruz. Ama doğrudan bir araç içerisinde tamamıyla entegrasyonu sağlanacak bir batarya paketi isteniyorsa batarya paketini dizayn ediyoruz. Bu batarya paketinin içerisinde aynı şekilde burada görmüş olduğunuz daha büyük versiyonların olan mekanik hardware dediğimiz batarya paketi artı batarya yönetim sistemi dediğimiz hem içerisinde elektronik kart olan hem de yazılımsal olarak da bataryayı yöneten yazılım paketi de dahil olmak üzere full paket sistemler de teslim edebiliyoruz. Şu an bir otobüs denemesiyle ilgili olarak bir POC çalışmamız başladı. Testlerin tamamlanmasına bağlı olarak da üretim şeyimizi arttıracağız. Şu an bizim
normalde yüksek basınçlı tank yönetmeliğine göre yüksek basınçlı hidrojen tanklarıyla çalışıyor. Ama şu an inovatif olarak geliştirmiş olduğumuz kartuş sistemi var. Basınç olmadan içerisine hidrojen absorplayan ve hidrojeni bırakan inovatif bir çözüm. Yakın zamanda pazara çıkacak. Yine Hydroborpen markası adı altında. Dolayısıyla basınçsız hidrojen salabilen bir yok, özel kimyasal bir malzeme olacak. Sıkıştırılma kompresör işlemi gerektirmeyen bir sistem. Çok inovatif bir konu. Ar-Ge'si yavaş yavaş tamamlanmaya başlandı. Dolayısıyla bizim öncelikli hedefimiz bu tarz basınçlı konular değil. Özellikle araç teknolojisi göz önüne alındığında basınçsız depolama sistemi ile ilgili olarak yeni ürünlerimiz çıkacak. Anladım. O konu tabii. O konu araçlarda bu tarz ağır vasıtalarda basınçlı tank kullanmak çok fazla efektif olmuyor. Bu sebepten dolayı bu konuyla ilgili yeni bir depolama teknolojisi geliştirmek durumunda kaldık. Testlerinden de olumlu sonuçlar aldık. Daha hafif, daha kompozit bir yapıda araçlarda çok daha entegrasyonu sağlayabilecek bir yapıya dönmüş olacak. Efendim? Şöyle, evet. Şimdi burada zaten kullanılan yapıların belli bir ömrü var. Yaklaşık olarak bizim bataryalarımızın ömrü 14 yıl. 14 yıl dolduktan sonra bunların bertaraf işlemine bağlı olarak her hücre tabii ki deformasyona uğramıyor. Bozulan ya da değiştirilmesi gereken hücreleri değiştiriyoruz aynı pakette. Bunlar hücre hücre olduğu için kolay bir şekilde değiştirilebiliyor. Lityum bataryada belki çoğu batarya teknolojisinde olmayan bir yapı. Bir hücre öldüğü zaman tüm batarya paketini çöpe atabileceğiniz batarya paketleme durumları olabiliyor. Bizde öyle bir durum yok. Tamamıyla hücresel ve lokal sistemler. Bozulmuş olan ya da işte ömrünü tamamlamış olan yapıları da yine kendi prosesimizde yer alan geri dönüşüm yapılarında farklı kompozit malzemelerin üretiminde kullanılabiliyorsa kullanılıyor. Kullanılamayacaksa en zararsız şekilde nasıl bertaraf edilmesi gerekiyorsa o şekilde yapıyoruz. Bununla ilgili zaten partnerlik olarak çalıştığımız özel kimyasal bertaraf firmaları var, dönüşüm firmaları var. Onlarla da bu şekilde aslında dönüşümlerimizi sağlıyoruz. Ayak izimizi azaltmak için. Evet. Süremiz doldu herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.